Evet efendim, 8'de Sağlığın bugünkü konuğu beyin ve sinir cerrahi uzmanı doçent doktor Sait Öztürk. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok sağ olun, sizler nasılsınız? Çok mersi, bizler de iyiyiz hocam. Bugün tabii sizden çok faydalı bilgiler alacağız yine. Özellikle alan beyin ve sinir olunca ben ilk şeyden başlamak istedim. Epilepsi, SARA. Hastalığı nedir? Birazcık söz etmek ister misiniz? Elbette. Bize? Epilepsi hastalığı vücudumuzda kontrol altına alamadığımız genellikle ani kasılmalar, bükülmeler, bayılmalar ya da belli bir noktaya sabit bir şekilde bakmayla ortaya çıkan bir rahatsızlık. Rahatsızlığın temeline geldiğimizde ise beynimizdeki hücreler arasındaki elektriksel aktivitenin ani ve kontrolsüz bir şekilde bozulması ve bu elektrik deşarjlarının ortaya çıkmasından dolayı da epilepsi hastalığı dediğimiz tablo karşımıza çıkıyor. Peki toplumda ne sıklıkta gözüküyor bu hastalık? Epilepsi hastalığı aslında yüksek oranda gördüğümüz bir hastalık. Yapılan toplum çalışmalarında %1 oranda görmekteyiz. Daha anlaşılır bir şekilde izah edecek olursak, ülkemizin nüfusunun 85 milyon olduğunu düşünürsek ortalama 850 bin insanımız epilepsi hastalığıyla karşı karşıya bulunmakta. Peki doğuştan mı yoksa yetişkinlikte de kişi epilepsiye yakalanabiliyor mu? Epilepsinin birçok farklı sebebi var. Aslında birçok nedenden ziyade yaşa bağlı faktörler ortaya çıkıyor. Bazı hastalarda doğuştan olabiliyor. Beyinde bulunan bir lezyon, beyinde bulunan bir lekelenme epilepsiye sebebiyet verirken bir kafa travması ya da başa alınan bir darbe de epilepsiye sebebiyet verebiliyor. Bunun ötesinde altta yatan genetik rahatsızlıklar etkileyebiliyor. Ya da çocukluk yaş grubunda özellikle yüksek ateşli bir rahatsızlığa bağlı beynin etkilenmesiyle beraber de epilepsi hastalığı karşımıza çıkmaktadır. Peki hocam tedavi seçenekleri nelerdir? Biraz bunlardan söz etseniz. Tabii ki epilepsi hastalığının temel tedavisi aslında epilepsiye neden olan sorunun ortaya konmasıyla ortaya çıkıyor. Yani eğer bir kişinin beyinde yer kaplayan bir lezyon varsa, bir kitle varsa bu öncelikli olarak epilepsinin nedeninin ilaçtan ziyade bir ameliyatla yapılması gerekiyor. Ama hastaların çok büyük bir kısmında epilepsinin nedeni altta yatan bir kitle ya da bir lekelenme olmamakta. O sebeple de bunun tedavisinde öncelikli yöntem ilaç tedavileridir. Nöbet ilaçlarının yani SARA ilaçlarının kullanılmasıdır. Ve hastaların büyük bir kısmında nöroloji uzmanlarınca yapılan tanı ve tedavinin ardından büyük bir kısmında yaklaşık 10 hastanın 6 ya da 7'sinde ilaçla tedavi edilebilen bir rahatsızlıktır. Ancak 10 hastanın 3 ya da 4'ünde dirençli epilepsi dediğimiz birden fazla çok çeşitli ilaç kullanmaya rağmen devam eden ısrarcı ve bizim buna tıbbi olarak dirençli epilepsi dediğimiz bir hasta grubu karşımıza çıkmaktadır. Orada mı cerrahiden faydalanıyoruz? Şöyle ki dirençli epilepside artık epilepsinin tam olarak beyindeki odağının tespit edilmesi gerekiyor. Ve bu tespiti yaparken bir ekip tarafından hasta değerlendiriliyor. Hem nörolog, hem psikiyatr, hem beyin cerrahi bir takım tarafından hasta değerlendirilir ve ilaçla kontrol altına alınamayan bir tabloyla karşı karşıyaysak acaba bu epilepsiye neden olan bölgeyi açık ameliyatla beyinden çıkartabilir miyiz ya da çıkartmak için uygun bir yerde mi? Bunun kararı verilir. Yani aslında cerrahi seçeneği de mevcut bu durumda. Tabii ki epilepsi eğer dirençli epilepsi ise artık bu epilepsiyle ilgilenen bir merkezde detaylı olarak cerrahi şansı var mı yok mu bunu değerlendirmek gerekiyor. Peki hocam bir de epilepsi pili diye bir tedavi yöntemi olduğunu biliyorum ben aslında. Bu hangi durumlarda kullanılabiliyor? Şimdi epilepsi pili yöntemi aslında kısmen biraz daha yeni bir teknoloji. Ülkemizde de son 10-15 yıldır uygulanan bir teknoloji. Ancak çok yaygın uygulanan, hastalar tarafından çok farkındalığı olan bir tedavi yöntemi değil. Epilepsi pili tedavisinde şöyle bir işlem uygulanmakta. Hastalar eğer çoklu ilaç kullanımına rağmen dirençli epilepsi tablosu ısrarcı bir şekilde devam ediyorsa ve hastalarda bu açık ameliyatla çıkarılmaya müsait değilse epilepsinin nedeni, bu bir beyindeki bir sertleşmiş bir doku olabilir, beyinde doğuştan olan lekelenmeler olabilir. Önceliğimiz her zaman açık ameliyatlardır. Eğer hasta açık ameliyata uygun değilse, hangi durumlarda açık ameliyata hasta uygun olmaz? Epilepsiye neden olan beyin bölgesi fonksiyonel bir bölgeyse, yani kolunu bacağını çalıştıran bir yerdeyse ya da hayati fonksiyonlara haiz bir alanda bulunuyorsa bu hastalarda açık ameliyat uygun değildir. İşte bu hasta grubunda açık ameliyata uygun olmayan dirençli epilepsi hastalarında biz epilepsi pili yöntemini uygulamaktayız. Epilepsi pili yöntemi ise teknik olarak ameliyatı zor olmayan ve tehlikesi, riski düşük olan bir yöntem. Çünkü beyni, kafatasını açmadan yaptığımız bir ameliyat. Boyun bölgesinde şah damarının yanında bulunan bir sinire
özel bir kablo yerleştiriyoruz ve bu kabloyu cilt altından göğüs bölgesine uzatıp göğüs bölgesinde bir pile bağlıyoruz bu kabloyu ve ameliyattan 2 hafta sonra nörologlarımız tarafından, epilepsi üzerinde yoğunlaşmış nörologlarımız tarafından pil çalıştırılıyor ve pil ayarlamaları yapılıyor. Ameliyatın en güzel yanı açık bir ameliyat olmaması, kafatasının açılmaması hastalarda riski oldukça düşürüyor ve ameliyattan 4 saat sonra bu hastalar normal yaşamlarına dönmeye başlıyorlar. Bu şahane tabii değil mi? Kendi konfor alanlarına hemen dönüyor olmalı. Tabii Peki, ki. ağrılı acılı bir ameliyat değil. Genel anestezi altında yaptığımız bir işlem olduğu için hastalar herhangi bir ağrısızı hissetmiyorlar. Bu ameliyat da genel anestezi. Tabii genel anestezi yapılıyor. altında ortalama 1 ila 1,5 saat civarında süren bir ameliyat. Oldukça düşük riskli bir ameliyat. Dediğim gibi hastalar aynı gün bile taburcu ettiğimiz hastalarımız oluyor ya da en fazla bir gece yatışlı tutuyoruz. Ameliyatın sabahına bu hastaları rahatlıkla taburcu ediyoruz. Peki şimdi burada konuştuğumuz konu epilepsi pili olduğu için pil ömrü ne kadar? Yani tekrarlanması gereken bir operasyon mu? Şimdi şöyle, epilepsi pili, bunu şöyle düşünmek lazım. Biz pili ne kadar fazla elektrik enerjisini kullanırsak pilin ömrü o kadar erken biter. Ama ortalama gözlemlediğimiz ve bilimsel olarak bildiğimiz verileri incelediğimizde 4 yıl ile 6 yıl arasında pilin ömrü değişmektedir. Pilimiz bittiğinde ise çok daha basit bir işlemle sadece lokal bir anestezi uygulayarak göğüs bölgesindeki eski yara yerini açıp pili çıkarıp yeni pili tekrar kabloya bağlıyoruz ve hastaları yarım saat sonra tekrar normal hayatlarına döndürüyoruz. Peki bunda bir sınır var mı? Yani örnek veriyorum bir yaş sınırı, üst yaş sınırı, alt yaş sınırı. Epilepsi pili uygulanabilmesi için bir defa bir hastanın en az 2 yıl boyunca nöbetine uygun 2 ilacı etkin dozajda kullanması gerekiyor. Yani ben hastamda sadece tek ilaç kullandım. Buna epilepsi pili uygulanabilir mi? Hayır, uygulanamaz. En az 2 çeşit ilacı 2 yıl boyunca düzgün dozajlarda, etkin dozajlarda, yeterlilikte kullanması gerekiyor ve açık ameliyata uygun olmaması gereken bir hasta oluyor. Ve bu hastalarda uygulanıyor. O sebeple biz ülkemizde 3 yaş sonrası hastalarda bunu rahatlıkla uygulayabiliyoruz. Ama burada önemli olan nokta şu: biz epilepsi pilinin etkinliğine baktığımızda ne kadar erken yaşta takılırsa etkinliğimiz o kadar yüksek oluyor. Yani hasta atıyorum 60 yaşında örnek olarak 45 yıldır epilepsi hastası. Bu hastaya epilepsi pilini taktığımızda etkinliğimiz çok yüz güldürücü olmayabiliyor. O sebeple bu cerrahi tedavi en son seçenek olarak düşünülmemesi gereken bir tedavi ve bu tedavi ilaçlara ek bir tedavidir. Yani biz epilepsi pili ameliyatını uyguladığımızda ilaçları hemen kesmiyoruz. Bir dönem ilaçlarla kontrol altında tutamadığımız epileptik durumu, sarı hastalığını pille kontrol altına almaya çalışıyoruz ve uzun dönem takiplerde yine nörologlar tarafından, nöroloji uzmanlarımız tarafından hastalar kontrol altında tutuluyor ve etkin sonuçlar görülmeye başlandıktan sonra gerekirse doz düşümüne ya da ilaç azaltımına gidilebiliyor. Peki hocam, epilepsi pili tedavisi aldıktan sonra nöbetler ne kadar azalabiliyor? Yani bir oran verebiliyor muyuz burada? Elbette. Biz şunu biliyoruz. Şu ana kadar tüm dünyada resmi verilere baktığımızda yaklaşık 140 binin üzerinde hastaya epilepsi pili tedavisi uygulanmış ve görülmüş ki ameliyatın 1. yılının sonunda hastaların nöbet sayısı, nöbet süresi, nöbet şiddetinde ortalama %50 oranda azalma olmuş. Bu rakam belki az gibi görülebilir, yarı yarıya azalması, ama günde 60 nöbet geçiren bir hastanın nöbetinin 1 yıl sonra 30 nöbete düşmesi gerçekten hem hasta için kesinlikle hem de ebeveynleri için gerçekten artmış bir hayat kalitesi oluyor. Kesinlikle daha konforlu bir hayat yaşayabiliyor, değil mi? Nöbetler azaldıkça. Kesinlikle, çünkü. kesinlikle. Bunun ötesinde bir de yakın dönemde kullanmış olduğumuz özel bir teknolojik pil var. Akıllı epilepsi pili dediğimiz bir sistem var. Akıllı epilepsi pili sistemi şöyle: hastanın nöbetinin geleceğini 3-5 dakika öncesinde artan kalp hızından dolayı nabız hızlarının artmasından algılayabiliyor. Ve bu algılamayla beraber pil o aşamada hemen devreye girerek nöbetin başlamasını engellemeye çalışıyor ya da başlayacak olan bir nöbetin şiddetini azaltmaya çalışıyor. Bu çok yeni bir teknoloji. Son 1-2 yıldır ülkemizde kullanmaya başladığımız bir teknoloji ve normal klasik epilepsi piliyle kıyaslandığında etkinliği yaklaşık %20-25 oranda daha yüksek olan, nöbet kontrolleri üzerinde daha etkin sonuçlar aldığımız bir epilepsi pili yöntemi. Yine bunda da akıllı pilde de benzer şekilde bir pil ömrü karşımıza çıkıyor. 4 ila 6 yıl civarında bir pil ömrümüz var. Peki hocam, epilepsi pilinin çalışma prensibi nedir? Öğrenebilir miyiz sizden? Tabii ki. Epilepsi pili çok yüksek teknolojik bir pil.
Ve bu pil ameliyat sonrası 2. hafta çalıştırılıyor. Çalıştırıldığında 24 saat boyunca çok düşük akımlarda elektrik enerjisini o boyun bölgesinde şah damarının hemen yanında bulunan bir sinire aktarıyor. Ve bu sinir aracılığıyla da beyine elektrik enerjisi gönderiyoruz. Ama hastalar bu elektrik enerjisini hissedeceği çok yüksek akımlı elektrik enerjileri değil. Ve sistem akıllı bir sistem. Çok yüksek teknoloji. Her 5 dakikada bir ya da 3 dakikada bir biz onu ayarlayabiliyoruz. Çok düşük akımlarda beyine elektrik enerjisi iletiyoruz. Bu sayede epilepsiye neden olan o beyin hücrelerindeki kontrolsüz elektriksel boşalmaların önüne geçmeye çalışıyoruz. Ve hastalar bu pili çalıştırdıktan sonra çok erken dönemde değil ama uzun dönemde, aylar içerisinde etkileri görmeye başlıyoruz. Her 5 dakikada bir yaklaşık ilk başlamamızda, ilk ayarlarımızda yarım dakika boyunca elektrik enerjisini dışarıdan gönderebiliyoruz. Bunun ötesinde ayrıyeten biz bir mıknatıs sistemiyle dışarıdan nöbetin geldiğini algıladığımızda aileler ya da hastalar pilin üzerine o mıknatısı temas ettirip uzaklaştırdıklarında ekstra daha yüksek bir elektrik enerjisi vererek o nöbeti baskılamaya çalışıyoruz. Bunun bir adım ötesi, her geçen gün teknoloji tıbba çok ciddi katkılar sağlamakta. Bunun bir adım ötesinde ise akıllı pil teknolojisi var ve akıllı pil teknolojisi günümüzde ülkemizde çok rahat uygulanan, hatta yurt dışından da çok ciddi sayıda hastaya hizmet verdiğimiz bir teknolojik yapı haline dönüşmekte. Akıllı pilde olay şu şekilde, dışarıdan herhangi bir müdahale etmeye gerek kalmadan nabız sayılarını, yani hastanın nöbetten hemen önce artan nabız sayılarını algılayıp bu algılamanın üzerine nöbetin geleceğine karar veriyor ve ekstradan çalışmasının ötesinde daha yüksek akımla elektrik enerjisini beyine iletiyoruz. Muhteşem. Bu sayede de hasta zaten şöyle izah edeceğim, buranın en büyük avantajı şu, birçok hastamız gece uykudayken nöbet geçiriyor. Uykudayken de nöbetin geleceğini kimse anlayamayacağı için sistem akıllı bir şekilde bunu tespit ediyor ve uykudayken olası nöbeti tespit edip elektrik enerjisini daha yüksek bir enerjiyle beyine ulaştırarak nöbeti baskılamaya çalışıyor. Yani avantajları aslında bu açıdan bakıldığında saymakla bitmez. Öyle değil mi hocam? Çok da tercih sebebi olur. Aynen öyle. Yani uygun hastayı bir takım olarak değerlendirmek lazım, bir ekip olarak değerlendirmek lazım ve epilepsi pili tedavisini mümkün olan en geç zamanda değil, tam tersi en az 2 yıl boyunca 2 çeşit ilacı kullanıp herhangi bir etkin yanıt alamıyorsak ve açık ameliyata da hastayı uygun görmüyorsak bu tedaviyi çok ertelememek gerekiyor. Peki hocam çok kıymetli bilgiler verdiniz bizlere. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Misafirperverliğiniz için ben çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Çok teşekkürler hocam. Evet efendim, 8'de Sağlığın bugünkü konuğu beyin ve sinir cerrahisi uzmanı doçent doktor Sait Öztürk'tü. Kendisi bize epilepsi, yani halk arasında bilinen ismiyle Sara hastalığı nedir bunu anlattı. Tedavi yöntemlerini konuştuk ve son teknoloji epilepsi pillerinden söz ettik. Verdiği bilgiler için kendisine çok teşekkür ediyoruz. 8'de kalın, sağlıkla kalın efendim.